Merhaba dostlar. Bugün Takas Festivali etkinliğini inceliyoruz. Ödül olarak ben kendim eser kutularını ve hüner kürelerini topluyorum. Oyunun en uzun etabı eser sistemi ve yoldaşlar olduğu için ödülleri bu şekilde düzenliyorum. Yani benim için en mantıklı düzenin bu olduğunu düşünüyorum. Şimdi beraber diğer ödüllere bakalım. Sizce en mantıklı kombinasyon hangisi? Yorumlarda buluşalım. Burada korkunç kasa bir var. Belki ikincisi olsa koyulabilirdi. Sıra dışı yanan köz var. Yıldız taşı var. Şeytan mantarı mesela bir tane koyulabilir mi? Hep beraber şimdi bunlara bakalım. Abi şimdi Lonca Festivali ve Pinball Şöleni artık korkunç kasa veriyor bu etkinlikler. Sürekli döngüde. O yüzden korkunç kasayı çıkardım. Yanan közleri de Kaos Arenası'ndan topluyoruz, onu da çıkardım. Geriye şeytan mantarı ve yıldız taşı kaldı. Mantar ucuzluk mağazasına geliyor ama çok pahalı, 30.000 gem. Yıldız taşı belki hüner küresi yerine bir slot veya iki slot koyulabilir. Kadim kitap ve kale yıldız parşömenlerini yine sürekli döngüde olan etkinliklerden alınabilir. Ya da eser kutusu yerine birer slot yıldız taşı ve mantar yapılabilir. Evet, şimdi görevlere geçelim. İlk olarak en kolay görevlerden birisi 240 parça harcama görevi. Ben bunu kasılması çok zor olan yoldaşları level atlatmak için kullanıyorum. Etkinliklerde, Helevant'larda sürekli anlaşma ürettiğim için eğitim salonu kullanmıyorum. Parça veya iksir biriktikçe bu etkinliğe saklıyorum. Parça harcama ve iksir harcama görevi zaten siz sildikçe çoğu zaman hemen geliyor. Bu iki görevle bile bu etkinliği kolayca toparlayabilirsiniz. Eğer çoğu yoldaşı kastıysanız bunun için işinize yaramayan yoldaşları level atlatmayın. Zula'da bekletin. Bu etkinliğe saklayın. Şimdi yoldaş TP kazan görevine geçelim. Burada 240 tane mini 50'lik iksir kullandığınızda ya da 6 tane büyük iksir kullandığınızda bitiyor. Biraz önce söylediğim gibi yoldaşlarınızın tamamını erkenden level aldırmayın. Bu görevler sizi hiç yormaz. Zaten bu iksirler kendiliğinden envanterde birikiyor. Özellikle seksekte çok fazla düşüyor. Kargo gemisinde de sürekli takasa geliyor, haberiniz olsun. Şimdi üçüncü olarak 60 puanlık hızlandırıcı kullanma görevine geçelim. Hızlandırıcı görevinin 4-5 farklı kullanım alanı var. Birincisi anlaşma hızlandırma. İşinize yarar bir Hell Event denk getirirseniz anlaşma hızlandırıcı kullandığınızda da bu görev sayılıyor. Yani basit cehennem etkinliği gelirse bunu yapabilirsiniz. Ben sizin için bir örnek hazırladım ve tamamladım. Beraber izleyelim. İkinci yol, bir arkadaşınıza mancınıkla duvarlarınızı yıktırın veya saldırı alın. Duvar hasarını onarmak için hızlandırıcı kullandığınızda görev sayılıyor. Bu etkinliği bitirebileceğiniz en hızlı yöntemlerden biri. Bunu normal hızlandırıcım çok az kaldığında veya çok yoğun olduğum dönemlerde yapıyorum. Aklınızda bulunsun. Bunu yaparken normal hızlandırıcı kullanmayın. Doğrudan duvar onarma hızlandırıcısı kullanın. Görev saymaya devam eder. Üçüncü, araştırma hızlandırma kullanmak. Dördüncü revirde birikmiş askerleri iyileştirmek için kullandığınız iyileştirme hızlandırıcılarını kullanmak. Beşinci, asker üretirken eğitim hızlandırıcısı kullanmak. Tabi bunları kullanırken işinize yarar. Cehennem etkinlikleri var mı kontrol edin. Boşa basmayın derim. Son olarak işleme hızlandırıcısı işe yarıyor mu bilmiyorum ama kendiniz deneyebilirsiniz. Yani gördüğünüz gibi hızlandırıcı kullanmanın bir sürü yolu var. Bunları unutmayın. Doğrudan normal hızlandırıcılarınızı heba etmeyin. Biz cehennem etkinliği bitirmeye çalışırken diğer görevlerden bahsetmeye devam edelim. 2 kez labirentte gardiyana ulaşma var. 60 puanlık kolay görevlerden birisi. Ama bu görevi yaparken temkinli olmakta fayda var. Bazen 2-3 etkinlik aynı anda geliyor. Harcama yapmadan önce kontrol edin. Mesela Takas Festivali varken Krallık Emekleri etkinliği, hatta Lonca Festivali bile aynı anda gelebiliyor. Eğer dikkatli olursanız 3 etkinlikte de görev yapmış oluyorsunuz. Yine labirentte işinize yarar savaş materyali yoksa boş labirente girmeyin derim. Bu arada kanala abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın dostlar. Desteğiniz, yorumlarınız çok önemli. Lords Mobile son zamanlarda etkinlik politikalarını değiştirmeye başladı. Hızlandırıcılarınızı kullanırken ketum olun. Özellikle yeni başlayanlar. Çünkü etkinlikler peş peşe gelmeye başladı. Lonca Festivali'nden topladığımız hızlandırıcılar artık yok. Ve bazı etkinlik ödülleriyle alabileceğimiz hızlandırıcıların fiyatları yükseltilmeye başlandı. Şu an herkes savaş seti yapabilsin diye
Çok fazla kasa ve savaş materyali veriyor. Artık avcı seti bile satılmadığı için Kaos Arenası avcı kutusu veriyor. Mesela başka bir örnek, krallıkların emsali etkinliğinde artık ücretli kahramanların seçim sandıkları var. Tekrar söylüyorum, hızlandırıcılarınızı biriktirmeye çalışın. Şimdi diğer görevleri kontrol edelim. Seksek'te 5 kez Gremlin'le karşılaşma var. Bunu da aynı şekilde işinize yarayacak parlak hale gibi ya da parlayan inci gibi savaş materyalleri o haftanın Seksek içeriğinde bulunmuyorsa jetonlarınızı kullanmayın. Son olarak 15 adet eser fuarı sandığı açma görevi ve aynı puana sahip 22.000 değerinde eser yükseltme görevi var. Bu görevleri duruma göre krallıkların emsali etkinliğine saklayabilirsiniz. Ama burada kullanmak istiyorsanız cehennem olayına denk getirmeye çalışın. Evet, takas festivali etkinliğini, ödülleri, taktiksel yapabileceğiniz görevleri sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım bu içerik faydalı olmuştur dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.